Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 27 Temmuz. Günlerden pazartesi size diyabet hastalığı göz kuruluğu sebebi olabiliyor. Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Halk arasında sıkça bilinen göz kuruluğu hastalığı gözümüze gözyaşı salgısının yetersiz olması veya kalitesiz olması olarak tanımlanabilir. Gözyaşı gözümüzün ön yüzeyini ıslatıp nemlendirerek korur ve daha net bir görüntü sağlamak için mutlak suretle yeterli ve kaliteli olmalıdır. Çeşitli nedenler ile gözyaşı salgısı azalabilir veya komponentlerden biri bozulabilir. Bu sebeple gözde batma hissi refleks olarak aşırı sulanma, ağrı, yanma ve görmede bulanıklık oluşturmaktadır. Özellikle şeker hastalığı ve göz kuruluğu yapıyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Diyabet hastalığı göz kuruluğunu artırıyor. Gözyaşı üretimi iki şekilde olduğunu ifade etmek isterim. Birinci sistem sürekli olarak gözyaşı salgı sistemidir. Burada bütün gün içindeki sürekli bir gözyaşı salgısı olmaktadır. Oluşan gözyaşı gözümüzün ön kısmında bir gözyaşı filmi oluşturmaktadır. Bu tabaka 3 komponentten meydana gelir. Gözümüz ile ilgili kapaklarımız arasında kayganlaştırıcı bir tabaka görevi görürken göz ön kısmını nemlendirir ve korur. Diğer üretim şekli ağladığımızda gözümüze bir şey battığında refleks olarak oluşan yoğun gözyaşıdır. Göz kuruluğu sebepleri sıklıkla ileri yaş ve kadın cinsiyetidir. Diyabet hastalığı yani şeker hastalığı bir diğer kuru göz hastalığı sebebidir. Menopoz gibi hormonal değişimler bu hastalıklara neden olmaktadır. Uzun süreli kontak lens kullanıcılarında, uyku düzeni bozuk olan kişilerde, uzun süreli bilgisayar ve telefon ekranı kullanan kişilerde, klimalı ortamlarda, sigaralı ortamlarda, yoğun kalan kişilerde daha erken yaşlarda bile göz kuruluğu oluşabilmektedir. Ayrıca romatizma hastalıkları varlığında kuru göz hastalığı daha çok ağır seyretmekte ve ekstra tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekstra hastalıklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Göz kuruluğunun varlığını anlamak için yapılan birkaç testin olduğunu söylemek isterim. Bunlar muayenede şartlarında yapılabilen kolay testlerdir. Göz kuruluğu tanısı alan hastalarımıza öncelikle suni gözyaşı damlaları reçete etmekteyiz. Hastalığın ağırlığına bağlı olarak ilaçlarımızı daha güçlü olabilmektedir. Bazı durumlarda hastanın kendi kanından elde ettiğimiz serum ile hastalığımızın bir damla tedavisi uygulamamız olabilmektedir. Çok ileri vakalarda girişimsel müdahaleler uygulayabilmekteyiz. Bunlar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Sevgiyle kalın.